Herkese merhaba. Almanca'da na, ne, ni, nö, nanu, nu neyle başlayan bu ifadeler çok kısa gözüken ama içinde farklı anlamlar, çok derin anlamlar barındırabilen ifadeler ne anlama geliyor? Ben Cumhurşin. Bugün yine size çok faydalı bir video çekmeye karar verdim. Konumuz Almanca'nın içerisinde bazı ifadeler. Bunlara ünlem ifadeleri de diyebiliriz. Bunların ayrıntılarına gireceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın diyorum. Şimdi yavaş yavaş ayrıntılara girerek başlayalım. Şimdi size bir kere geçmişten bazı ayrıntılar anlatacağım. Kendi hikayemden, kendi hayatımdan ve bunu aslında şimdi Almanca'daki ifadelerle biraz birleştirmeye çalışacağım. Belki aklınızda daha iyi bu şekilde kalır. Özellikle gençlik zamanımızda, üniversite çağında birbirimizin nasıl olduğunu anlamak için çok farklı sorular geliştirmiştik. Yani biliyorsunuz gençlik dili başlı başına bir olay. Bu sadece Türkiye için geçerli değil tabii. Almanya için de geçerli bir konu. Gençliğin dili çok farklı olabiliyor. Almanya'da da bu böyle. Gençlik dili için Jugendsprache deniyor Almanya'da. Hatta gençlik dilinin her sene öne çıkan bazı kelimeleri oluyor. Dünyadaki hükmünden dolayı genelde öne çıkan, yeni olarak görünen kelimeler genelde İngilizceden Almanca'ya göç etmiş kelimeler oluyor. Biliyorsunuz İngilizceden Almanca'ya göç etmiş kelimelere Anglicismen deniyor. Anglo içindeki İngilizceyi barındıran kısmı Latince kökenli olarak. Şimdi buraya niye geldik? Ben gençlik dilinden buradaki Almanca'daki ünlemlere bağlamak istiyordum çünkü. Çünkü biz gençliğimizde işte ne haber, nasılsın, nasıl gidiyor, nasıl işler diye birbirimizin hatırını sorarken belli bir noktadan sonra özellikle 20'li yaşlarımızda benim arkadaş grubumda özellikle bir soru ifadesi gelişmişti. Nedir diyordum ben sadece. Nedir dediğim zaman bizim arkadaş grubumuz hemen nasılsın, nasıl gidiyor işler, işte her şey yolunda mı, aile nasıl gibi böyle bir sıkıştırılmış bir soruydu ve benim arkadaş çevrem bunu anlıyordu. Nedir dediğimde bütün hepsini anlatacak halde cevap verecek şekle geçiyorlardı. Şimdi Almanca'daki ilk ne ile başlayan ünlem ifadesine bu şekilde geçmek istiyorum. Şimdi burada ilk odaklanacağım ifade na. Yani bunu yazarken biliyorsunuz uzatarak da yazıyorlar. N, A kaç tane A olacağı aslında size bağlı. Bazen 3, bazen 4, bazen 5 de olabilir. Size bağlı. Bu özgürüz bu noktada. Burada tabii bir tuzak nokta var. Bunu unutmayın telaffuzda. Burada biz A diye yazıyoruz ama Almanca'da Türkçedeki gibi her zaman A'yı aynı şekilde telaffuz etmiyoruz. Yani naburda gibi yani bir kalın A değil. Sondan tam tersine biraz böyle E'ye kayar gibi bir A o. Yani na biraz böyle gırtlak sesi geliyor. Unutmayın onu. O çok fark eden bir şey. Yani kulakları tırmalaması sadece bir konu değil. Aynı zamanda dilin ritmine de aykırı bir şey. Yani onu kalın A ile söylerseniz na diye onu telaffuz edemezsiniz. Na diye böyle bir inceltmeniz gerekiyor. Şimdi bu na Almanca'da nasılsın, nasıl gidiyor işler, her şey yolunda mı diye hem bir sohbeti açan bir ifade, aynı zamanda arkasından bir şey söylemeseniz bile yani karşınızdaki siz eğer bir şey söylemezseniz bile arkasından cevap verme durumunda kendini hisseder. Yani bu özellikle yakın arkadaşlar veya daha resmiyeti olmayan ilişkilerde veya iş yerinde iş arkadaşlarınızla na dediğinizde o bir yerden sonra cevap verme zorunluluğu hisseder ve cevap verir. Yani bu nasılsın, nasıl gidiyor işler, her şey yolunda mı? İşte daha nasılsın diye biz uzatıyoruz bazen. Onların hepsinin içinde bulunduran böyle bir sıkıştırılmış bir ifade Almanca'da. Yani bunu unutmayın. Na bu çok kapılar açar. E, Daha söze başlamadan işte tanıdığınızda bir yerde karşılaştığınız alışveriş merkezinde veya işte süpermarkette vesaire na diye söze girebilirsiniz. Arkadan özellikle bir konuyu sormak istiyorsanız onu sorabilirsiniz. İşte çocukların hafta sonu nasıldı, yarışlar nasıl geçti vesaire. Özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa. Bu böyle kapı açan anahtar bir ifadedir Almanca'da na. Şimdi bu N harfini sabit tutup arkasından sesli harfi değiştirdiğinizde işler tamamen Almanca'da değişiyor. Yani bir tane harfi sabit tutuyorsunuz, arkadan sesli harfi değiştirdiğinizde
ifadeler tamamen değişiyor. Mesela ne diyebilirsiniz. Ne. Bu daha çok yakın arkadaşlar veya resmiyeti olmayan ortamlarda kullanılan biraz sokak ağzı. Onun dışında yakın ilişkileriniz olan insanlarla kullanabileceğiniz hayır anlamında. Yani hayır. Ona karşısınız. Hayır ifadesi için ya da nein için biraz daha vurgulu belki. Biraz daha uzatabileceğiniz. Bazen de hatta çoklayabileceğiniz ne yani onu uzatabilirsiniz veya çoklayabilirsiniz aynı zamanda. Hayır anlamına gelen bir ifade. Şimdi neyi sabit tutuyoruz? Arkadan sesli harfi gene değiştiriyoruz. İ yapıyoruz bu sefer. Ni. O ni malzın kısaltılmış hali. Yani hiçbir zaman anlamında da siz ni pasiyet yani hiçbir zaman olmadığı gibi bu sefer de hiçbir zaman anlamında kullanılan bir ifadeye dönüşüyor. Gene neyi sabit tutuyorsunuz? Bu sefer ö koyuyorsunuz. Ö koyduğunuzda nö oluyor. Bu hayır ifadesinin artık biraz daha böyle komik, vari veya arkadaşlar arasında daha çok argo aslında ağzıyla biraz sokak ağzında veya daha yakın olduğunuz insanlarla kullanabileceğiniz bir hali aslında bu. Sonrasında şimdi başka bir ilginç terkip geliyor ya da kombinasyon geliyor. Burada neyi sabit tutuyorsunuz? Arkasına u koyuyorsunuz. Bu nu'yu söylediğiniz zaman nu aslında nu birçok yerde nun ifadesinin yani şimdi e, şu an hali hazırda anlamında kullanılan nun kelimesinin kısaltılmış hali. Bunu birçok yerde duyuyorsunuz. Enteresan bir şekilde bu Saksonya ağzında ayrıca başka bir anlama da geliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Nu dediğiniz zaman o nu'nun kısaltması değil sadece Saksonya ağzında. Bu ki evet kesinlikle anlamında. Yani das machen wir nu dediğiniz zaman Saksonya ağzıyla bu onu kesinlikle evet gerçekten yapıyoruz anlamına geliyormuş. Bu benim için de enteresan bir yeni bilgiydi. Bir tane de çiftleme vereceğim. O da Almanca bilginizi üst seviyelere çıkartabilir. Biraz daha ilginç bir konu. Nano. Nano çiftlemesi yani N-A, N-U ile bir çiftleme yapıyorsunuz. Nano. Bu bir şaşırma ünlemi. Nano. E, Yani şaşırdığınız, hayret verici bir şey oldu. Siz buna Allah Allah, hadi ya nasıl oldu gibi bir tepki vermek istiyorsunuz. Bunu nano ile veriyorsunuz. Mesela biri bir yere gitmek istiyordu. Çok erken geldi. İşte aa nasıl oldu? Çabuk geldin diyeceksiniz. Nanu, bist du schon zurück? Yani bir şaşırma ifadesiyle yani geldin mi? Yani bu kadar erken mi geldin? Manasında bir şey söylemek istiyorsunuz. Şaşkınınızı ifade edeceksiniz. Orada nanu diyorsunuz. Yani toparlamam gerekirse bu ne harfinin arkasından gelen sesli harflerin değişmesiyle birlikte Almanca'da birçok ifadeyi aslında verebilirsiniz. Çok kısa bir ifadeyle. Birçok anlama gelebiliyor. Burada kulağınızda e, bir şekilde dikkat etmeniz gereken şey oradaki sesli harf. Yani o sesli harfi yakalamanız lazım. Yakalamazsanız manayı çıkartamazsınız. Ama oturttuktan sonra bence bunların manaları oturur. Genelde zaten na işte dediğim gibi orada bir kapı açıcı bir anahtar rolünde. Ne, nö bunlar zaten hayır anlamında ama yerine göre, ortamına göre, çevresine göre, arkadaş çevremize göre veya insan çevremize göre kullanımı değişebilir. Ni bu her yerde kullanılabilir. E, Nu bu da arkadaş çevresinden bağımsız diyebiliriz ama resmi ağızda genelde nu denmez. Yani orada nun demeniz lazım. Ama nu'yu da çok duyabilirsiniz. Özellikle bence Güney Almanya'da sanki daha çok gibi. Onun dışında şaşırma ifadesi olarak da, ünlem ifadesi olarak da nanu'yu verdim. Bunları bilirseniz Almanca seviyeniz çok daha yukarılara çıkar diyorum. Sonlara yaklaşırken size en uygun olan video muhtemelen şu an ekranda gözüküyor. Onu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı atlamayın diyorum. Sizlerle birlikte güzel bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuz genişleyerek devam ediyor. Sizlerin sayesinde inşallah
daha da geniş kitlelere yayılacak diye umut ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sağ olun.